Efendim kim geldi? Tezgaha. Mukadderat geldi. Mukadderat gelince kim gelmiş oldu? Master Chef. Kebapların kralı. Daha ne desek az. Nasıl kesiyorsun? Önce şu parmağınızı kesmemek için şurada çok önemli bir yer. Evet. Şöyle tutuyorsun sonra... Ama inanmışlık önemli değil mi? Yüzdeki... Baksan yeter onu. Kestirirsin de başkasını. Anladım. Ben eldiven vereyim mi? Ver tabii, şeyler çok var. Önemli. Sonra girecektik ama bunu sen ben yiyeceğim zaten. acele ettin. Ben yiyeceğim diye şey Tamam, yaptım. hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun, nasılsın, nasıl gidiyor? Çok iyiyim. Öncelikle açıyı değiştirmeniz muhteşem olmuş. Evet. Yılbaşı özel programı gibiyiz gerçekten Yılbaşı şu anda. özelden daha ziyade düğün konsepti. Düğün konsepti. Düğün konsepti düşündük. Seninle beraber bir değişiklik yapalım dedik. Çok teşekkür ederim. Şıkır Dayım şıkır bir olduğun giriş. için herhalde. Evet. Evet. Sana has bir mukadderat teşekkürler. kutlaması gibi düşün. Teşekkür ederim. Ben hemen mukadderatla giriş yapmak istedim. Hemen mukadderatla giriş Evet. yapalım. Mukadderatın hikayesini biz biliyoruz ama sen burada bir daha anlat istiyoruz. Bir sürü şey var. Mukadderatın içinde annem bile olduğu için benim için de çok özel bir hikaye bu yani. Evet. O yüzden bize biraz mukadderattan bahset. Kitabın içinde annen de var. Annem de var. Bilmeniz gereken en önemli şey nedir? Annem. Aynen. Meral. Evet. Meral de var. Şimdi... Bu güzel bir hikaye. Bunu çünkü bilmiyorduk. Bu bize bile sürpriz oldu. Evet, Çünkü. içinde vakitin de olması. Evet. Doğal olarak özellikle çizimlerde rica ettiğim bir Nebahat anneannenin olması. Evet. Bir de Meral annenin olmasıydı. Vallahi kısaca şöyle anlatayım bilenlere bilmeyenlere. İşte Mukadderat Türkiye'nin ilk internet, dünyanın ilk Facebook dizisi olma özelliğine sahip bir işti. Evet. 96. Aynen. Değil mi? 96 senesinde. Aynen. Sonra beni Kara Karga yayınlarından aradılar. Perker'le konuştuk ki işte dünyaca ünlü bir çizer kendisi de. Benim elimde böyle bir öykü kitabı yapılabilecek bir şey olup olmadığını sordular. İşte çektiğim kısa filmleri, işleri, internet dizilerini falan takip ediyorlarmış ve çok sevdiklerini, beğendiklerini söylediler. Ben de elimde bir şey var dedim. Ve biz esasında bir Şener Şen üzerine yazdığım bir şeyi çalışmaya başladık. Allah Allah. Tabii. Senin Daha haberin da yok. şimdi Şenmen. karışık mesela. Şermen. Şenmen. 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 Ha, çok güzel isimmiş. Şenmen üzerine çalışmaya başladık. Sonra biraz çalıştıkça ben onun biraz daha vaktinin olduğunu hissettim. Çünkü esasında Şener abiye yapmak istediğimiz bir hediyeydi o ve biraz daha vakti var gibi geldi ve özür diledim. Ama onlar çalışmaktan geri vites mi denir ona? Eyvallah. Vazgeçmek istemediler. Ve daha önce izledikleri işlerden Mukadderat ve Vakit'i hem böyle bir usta-çırak ilişkisinin olduğu iki hikayeyi hem de biraz böyle bir ruhani seriyiz gibi onların ikisini yapmak istediklerini söylediler. Tamam dedim, ona çalışmaya başladık. Kitabı öyküleştirmesinde büyük emeği olan Murat Nedim. Onun oluşturduğu bir iskelet üzerinden de çalışmaya başladık. Çizimlerini de Perker çizdi ve 96 senesinden sonra kaçtayız şu anda? 2019. Çok sene oldu. Çok sene sonra hem aramızdan ayrılan Nebahat anneanneye hem de o işin bütün emekçilerine bir saygı duruşunda bulunmuş oldu. Raflarda da acayip bir anı oldu. Raflarda herkese. da evet hepimize büyük Biz bir şimdi anı bunun oldu hazırlığını yani. yaptık çünkü hem ekip arkadaşlarıma hem de Okan Ali'ye imzalayacaksın. O üzerine. Kendime istiyorsam namerdim. Yani. O yüzden senden biraz sonra burada bir imza töreni de isteyeceğiz zaten. Seve seve. Süper, hayırlı uğurlu olsun. Çok da güzel. Sana da çok teşekkür yakışıyor. ederim. Durmadan da üreten biri olduğun için aslında çok şaşırmamakla da beraber bize de iyi geliyor, sana da iyi geliyor ama. Bütün bunları arka Yani arkaya iki yapmak. tane seçenek var esasında. Bir şekilde var olmak istiyorsan bu piyasanın içinde ya da bu mesleğin içinde ya durmadan üreteceksin. Bir başka bir seçenek daha var. İnsanlarla kavga edeceksin. Doğru. Başka Öyledir ama yani hep bu Doğru. sadece günümüzde olan bir şey değil. Geçmişten beri olan bir şey. Ciddi bir süreyi kavga ederek geçirdiğin için var, o yüzden... Evet, var olmak istiyorsan ya birileriyle kavga edeceksin ya da bir şeyler üreteceksin. Bu kısmı biraz daha keyifli yani bir şeyler üretiyor olma ve vaktini onunla harcıyor olma kısmı daha eğlenceli geliyor Yorgunluk açıkçası peki? bana. Çok yoruluyor musun? Yorgunluk oluyor tabii. Yani ne kadar
süreli yorulduğunla alakalı değil esasında. Ne kadar saat çalıştığınla alakası olan bir şey değil bence. Birazcık böyle her şeyi birbirine oturtturabiliyorsan, denk getirebiliyorsan İşte bunun zamanlamasını yorucu nasıl olmuyor. tutturduğunu aslında merak ediyorum. Şimdi sohbeti açacak zaten. Bir yığın hikayen var. Şimdi bir tek kitap, oyun ve oyunculuk konuşacak olsak seninle tamam ama kalecilik de var. Bitmiyorsun ki yani. İşte senin Bitmedin ya. Bir tek senin programlarına katılıyorum ya, böyle malzeme topluyorum. Aynen işte o arada Sana çalışıyorum. hakikaten ben Yalnız de geçen programı seyrettim ben. Öküz gibi anırmaktan evet hiçbir dediğimiz anlaşılmıyor. anlaşılmamış O ama yüzden hatırla dikkat ediyorsan biraz daha ciddi, entelektüel ve evet daha farkındayım ama sakin hatırla o zaman cevaplar veriyorum. kayıttan çıktıydı da Evet. rezillikti. Rezillik olmuştu. Biz aslında şu anda rüştümüzü ispatlıyoruz. Evet, şu anda Bu daha seninle ilk sakin. programımız Hakan. Evet, Öyle hiç düşün. abi, benim Ama seninle bu benim yaptığım de her ilk program ilk program. Ama Beyaz'a sürekli katılan Bengü mü vardı? Hatırlıyor musun? Hande Yener mi? Bengü mü sürekli katıldı Beyaz Şov'a? Bengü mü katılıyordu Birisi bilmiyorum. sürekli katılıyordu ya. Bizim Bengü'müz sen misin? Evet, Onu mu demek teşekkür istedin? teşekkür ederim. Hiç öyle bir şey değil. Biz öyle düşünmüyoruz mesela. Kaç bölüm oldu lan? Biz kaçıncı bölümüz şu an? 8. bölümdeyiz biz. 8. bölümde geldin ya. Birinci bölümde de çağırdın. 1. bölümde ama çağırmayayım mı? Çağırdım. Çağırdım da Hazal Daha olay kız- çıkardı. Hazal olay çıkarıyorsun. Hazal olay ama. çıkardı. Hazal olay çıkardı. Çok şükür. Çok şükür Canım ya. Hazal. Konuktan yana Oh. gerçekten Evet ya. keyifli. Peki sohbeti açmışken kalecilik meselesinden şimdi oradan oraya atlayalım. Daha Ya hadi keyifli o zaman oluyor bence. baştan böyle başlayarak geliyor gibi mi olsun? Yani nereye başlıyoruz? İşte baştan başlayıp da geliyor gibi mi olsun? Dışarıdan geliyormuşsun gibi. Hayır. Hayır canım gidiyoruz işte Kalecilik oraya. dedin ya. Kalecilik. Normal Evet. seyrimizdeyiz şu anda. Ha, Kalecilik okey. meselesi. Zaten var kaleciliğin. Çocukluğundan beri futbolcusun falan. Evet. Aile geleneği zaten bizde ama Evet. senin sonradan da bir ne oldu o zaman oynadıklarını anlamadın da mı bu yaşta tekrar? Anlamadım. Ya esasında şöyle bir şey oldu. Bazen biz hani bazı şeyleri anlatırken hani o çocukluğunun geçtiği, büyüdüğün yere böyle kötü bir şey anlaşılmasın diye kestirmeden atlayarak anlatıyorsun. O da sonra başka türlü yanlış anlaşılabiliyor. O zaman madem programda o konunun da uzununu anlatayım. Tamam hadi. Şimdi insanlar zannediyor ki ben Bursaspor'daydım. Bursaspor'dan Galatasaray'a gitmek istedim. Olmayınca futbolu bıraktım. Öyle bir şey yok. Bursaspor'da kaleciyim, niye Bursaspor'u bırakmak isteyeyim? Fakat 99 senesinde şöyle enteresan bir şey oldu. Bursaspor biliyorsun, Allah şükürler olsun hala da bugün öyle. Son 10 yılda yanlış bir rakam veriyorsam özür dilerim ama 28 tane altyapıdan futbolcu çıkarmış Doğru, olması doğru, lazım. doğru. Eğer yanlış bir rakam söylemiyorsam yani. Ya rakamlar değişir de sorun değil. Rakamlar Gerçi değişir ama realite başka bir şey. profesyonel futbola Evet. 10 yılda 28 tane futbolcu kazandırdığımızı biliyorum. Eğer Evet. yanlış hatırlamıyorsam. Benim çocukluğum döneminde de öyleydi Bursaspor ve altyapısı. Ve düşünsenize yani biz 12-14 yaş minik futbol takımı Danimarka'ya, Norveç'e turnuvalara gidiyorduk. Yılmaz Burul Hoca ile beraber dünyanın bir öteki yerine o sorumluluğa bir sürü çocuğu Çok acayip bir şey dışarıya anlatıyorsun turnuvaya şimdi. götürüyorsun. Bu çok büyük bir olay. Fakat 99 senesinde Bursaspor yönetimi değişti ve 18 yaşın o sene 18 yaşın altındaki bütün altyapı ilave ettiler. Allah Allah. Tabii hani dersin ki 17 yaştan da bir kişiyi, iki kişiyi alırlar. Dersin ki o zaman benim performansım daha fazla. Ama hayır, 18 yaşın altında kim varsa bir alt lige, Merinos'a, o da çok önemli bir kulüp tabii ki Bursa'da. Evet. Merinos'a gönderdiler ama benim pek içime sinmedi. Böyle bağlamanı beklemiyordum. Benim Evet. pek içime sinmedi. Evet. O dönemde de Galatasaray'a gideyim dedim. rahmetli peder, Dalga geçiyorum. Evet. rahmetli peder Allah rahmet eylesin. ki çok koyu Galatasaraylı Evet. bilirsin yani. Galatasaray'la evet, yatıp biliyorum. Galatasaray'la kalkardı yani. O Faruk Süren yönetiminde bir torpil bulmuştu. Yani Doğru. torpil dediğim de alın bunu Galatasaray'da oynatın değil ama Almanya kamplarına gidip orada beni deneyeceklerdi. Bir 15 gün. Ve ben de lisansımı Merinospor'dan aldırıp o dönem 1. amatörün en genç kalecisi bendim. Alacıırkaspor'a. Alacıırkaspor. Evet, Alacıırkaspor. Alacıırkaspor'da oynadım bir sene ve bir sene boyunca bir yandan da hem maç tecrübem olsun. Çünkü yani Merinos çok önemli bir kulüp ama gitsem yine kendi yaş Evet, çevremle karşılaşacağım. Onun yerine 30 yaşında, 40 yaşında adamlarla
maç yapmayı ve hazırlanmayı tercih ettim buna. O da olmayınca Faruk Süren yönetimi istifa edince 4 sene üst üste şampiyon olup UEFA kupası falan. Yani dedim ki bir şey var benim. Hani kaleciliğe devam etmemi istemiyor. Yani evet. öyle gelişiyor olaylar. Dedim herhalde istemiyor yani hayat. Ve sonra gelip oyuncu olduk. Ve şans öyle yaver gitti ki 12 numaralı bir adam diye bir de kaleci oynuyorsun şu anda işte. Hem kaleci oynuyorum hem de ben oyunu çalışmaya başlarken de çok saçma bir şekilde de şöyle bir şey oldu. 12 numaralı adam oyununda bir Vefa Spor'un eski kalecisini anlatıyoruz. Mustafa Güzelgöz'ü, eşekli kütüphaneci. Onun hikayesinden bahsediyoruz. Onu böyle okurken falan dedim ki ya ulan keşke hani futbol hayatım bir şey olsa da Vefa Spor'da devam etse gibi bir şey geçiyordu aklımdan böyle. O oyunu yazarken, araştırırken işte Mustafa Güzelgöz'ün Vefa kalecisi olduğunu öğrendiğimde falan filan. Sonra bu diziyle ilgili şey geldi. Ödül geldi. Ödül geldi. Biz de Aras'ımla beraber gittik ödülü almaya. Ben daha önce hiç gitmemiştim. Bir baktım Vefa Lisesi'yle yani bize ödülü verecekleri yerle kulüp binası aynı yerde. Evet. Böyle bir kafayı uzattım bakıyorum böyle içeride bana bakıyorlar bu niye bakıyor bize diye. Ya dedim böyle bir durum var. Benim dedim hayalim lisansımı alıp buraya gelsem. Şimdi amatörde bir yaş sınırlaması var. Kontenjanda oynuyorsun ve o kontenjanın yerine başkasını kullanmak isteyebilirler. Hüseyin Hoca, selam olsun ona da buradan sevgilerimle. Gerçekten hem muhteşem bir insan, Vefa Spor'un teknik direktörü hem de çok iyi bir hoca. Tanıştırdın bizi evet. Biz de çok seviyoruz. Eksik olmasınlar gerçekten. Bir antrenmana bir gel dedi. Bir iki antrenman bana baktı. Sonra dedi ki neredeyse lisansın seni alsınlar. Buraya gelsinler. Şu anda da Vefa Spor'un kadrosundayım tekrar. Elimden geldiğince antrenmanları kaçırmamaya çalışıyorum. Maçlara gittiğini biliyoruz. Beraber, şahidim. Onlarla beraber. Böyle bir şampiyonluk hayaliyle yola çıktık. Birkaç haftadır iyi, kötü, şanssız maçlar yaşadık ama yani o sevgiyi, o bağı, o dürüstlüğü, o efendiliği hem tribünde hem takımda gördükten sonra o şampiyonluklar falan onlar gelip geçer de iyi ki böyle bir kültürün içindeyim. İyi ki böyle bir kulübün içinde futbola bir şekilde devam ediyorum. İşte amatör adı aslında ama daha profesyonel duruyorlar ya o güzel. O bizi de götürdüğünde maça oradaki futbol havası, oradaki amcalar, gençler falan tribünler başkaydı. Evet. Ya belki o hala profesyonel futbol adı altında kirletilmemiş, duygularımızla oynanmadığı bir alan gördüğümüz için belki daha eski futbol tutkumuzu, tam tanımı bu galiba. Evet, o daha eski futbol tutkumuzu, daha eski futbol sevdamızı görebildiğimiz bir yere dönüşüyor. Belki de biz hissettiğimiz şey, bizi mutlu eden şey o belki de. Eyvallah. Bak şimdi o zaman konusu gelmişken ben de söyleyeyim. Gemlik Spor'da süper amatöre hem de namağlup şampiyon olarak takip ediyoruz. Çıktı. Biz de buradan ben de Gemlik Spor'da oynuyorum. İyi gidiyoruz da. Maradona. Tabii, Gemlik'in Maradona'sı. Gemlik'in Maradona'sı olarak ben de orada oynuyorum. Şey yapıyorum. Kale direklerine yetişemiyorum diye beni kaleye almıyorlar. Ya bakma artık ben de çok kısa kalmışım modern futbola göre ama hala iyi zıplıyorum Allah'tan. Zıplıyorsun, sen iyi kalecisin değil mi? Evet. Ama hepimizin kalecilik yapması. Evet. Herkes kalecilik yaptı. Ben de yaptım. Benim boyum posum şey değildi. Zıp zıp diyorlardı bana. Sen kalecilik yaptın mı gerçekten? Yaptım vallahi ya. Sönmez filamentle falan bile oynadım ben. Ben çocukluğum bunu tamamen silmiş. Çocukluğum bunu benim de tamamen silmiş. Ben şimdi evde oğlanla oynuyorum bir tek. Ay onu ben. Her futbol tarihi bu kadar. Bugün maç bile seyretmedim bak. Helal olsun. Artık yaşlanınca öyle oluyormuş. Biraz da kulübünüzün bulunduğu Durumda sokma oralara. Olsun ama bizim Fenerbahçeliliğimizin futbolla bir ilgisi yok. Aynen öyle ne güzel Öyle bir şey. değil. Babadan miras olur. Ne güzel bir şey. Oh. Neyse konuyu sulandırma. Evet, Devam sulandırma. ediyorum. Çok ciddi Oyunla ilgili o zaman konuşalım biraz. Evet. Oyunda 12 numaralı adam. Oyun 12 numaralı adam. 12 numaralı adam. Deyince bir anda herkes coşku. Herkes görmüş olduğunu merakla bekler. 12 numaralı adam bizim işte geçen sene ilk Amsterdam'da açılışını yaptığımız birazcık kaleci Badgi diye bir herif var. Gerçekten ruh hastası. 30 yıllık kalecilik kariyeri var ve 29 farklı takımda oynamış. Yani herhalde elinde bavulu bütün dünyayı gezmiş bu herif kalecilik yaparken. Yani
bayağı yani İngiltere Premier Lig'de falan filan da oynamış bir manyak yani. Onun hikayesinden yola çıkarak dedik ki ya biz acaba yurt dışında 29 şehir yapabilir miyiz? Yani o Badgi'nin yaptığı gibi elimize bavulu alıp dünyayı dolaşabilir miyiz? Şu anda 17. şehirdeyiz. Bakalım inşallah bir yurt dışında 29 oyunu tamamladıktan sonra 12 numaralı adamı buraya getireceğiz. Böyle Türkiye'de başlayacaksın değil mi? Türkiye'de başlayacağız tabii ki. Ağustos diye planlıyoruz. En kötü bir aksilik olursa herhalde Eylül'e, en kötü ihtimal Eylül'e olur gibi geliyor. Ama bu hem bahsettiğimiz duyguları erkeklerin oturup görüp hissedebileceği, anlayabileceği, hem de hatta bu oyunu yaparken de korkumuz kadınların oyuna çok daha fazla ilgi gösterdiğini, esasında ya bu herifler ne anlıyor bu işteni de biraz böyle oturup dışarıdan görüp seyredip bizimle dalga geçtikleri ve güldükleri bir oyun oldu diyebilirim. Evet. Yurt dışında çok sevildi, çok seviliyor. Teşekkür ediyorum buradan gelen, yalnız bırakmayan izleyicilerine de. İnşallah burada da aynı şekilde Bununla devam ilgili ederiz. müsaade edersen ben de bir şey söylemek istiyorum. Tabii Çünkü ki. bu meseleyle ilgili aslına bakarsan bu yolu bize sen açtın. Biz de aynı şeyi yapıyoruz şu anda. Biz de Ceyda ile beraber hanımefendiyi oynuyoruz. Avrupa'da başladık. Bize bu yola açmanla ilgili olarak teşekkür etmem gereken bir şey var. Onu burada yapmam lazım. Bunu yapmam lazım gerçekten. Çünkü bu bir borç da benim için aynı zamanda. Nedenini söyleyeyim. 21 yıldır hiç bırakmadan tiyatro yapıyorum ben. Fena sayılmaz bir tiyatro kariyerim var gerçekten de. Türkiye'de, ama bir oyuncu olarak yani bir şey yazıp üretmek meselesi zaten ayrıca bir hikaye. O başka bir sohbet konusu, ama yaptığımız işi Avrupa'da memleket hasreti yaşayan insanlarla paylaşma fikri ve oradaki enerjinin burayla olan farklılığını hissetme durumu senin yaşadığın bu kapıdan girerek başladı bizim için de. O yüzden çok kıymetli bir şey yaptım. Ben de hem kendim hem ailem adına teşekkür ederim. Meslek adına da teşekkür ederim. Ne güzelsin valla. Bunu söylemek istedim. Ya dediğim gibi şunu artık var olan dünya gerçeğinde görmemiz gereken bir şey var yani. Hele ki bu işlerle uğraşıyorsak sınır mınır diye bir şey yok. Aynen yani. öyle. Bize dayatılan bazı belgeler var. Onları Aynen. almamız gerekiyor. Bir yerden bir yere gidebilmemiz için. Ama fikren, duygu olarak internetin hayatımıza girişiyle artık dünyada sınır mınır diye bir şey kalmadı. Kalmadı, aynen. Ve bununla ilgili orada büyük bir beklentiyle seni bekleyen, senin kendi yurttaşlarımız üstelik yani. Evet Aynen. yani senin anlattığın hikayeyi dinlemeyi bekleyen, buna hasret kalan çok büyük bir kalabalık var. Ama çok bir yandan da çok akıllı, çok zeki, çok iyi gören ve bakan bir kalabalık var. Evet. Yani oraya gittiğin ve oraya ne götürdüğün ve onun kalitesinin ne olduğuyla ilgili yani bu duygularımız kullanılıyor mu yoksa gerçekten bize bir şey mi getirdiler diye de İstanbul seyircisinden daha da büyük bir dikkatle orada oturan bir seyirci var. Aynen ve öyle. senin özendiğin ve iyi yapmak için uğraştığın bir şeyle geldiğini gördükleri zaman da zaten buranın seyircisinden daha büyük bir coşku gösteriyorlar sana. Bütün bu keyif de burada oluşuyor. Bir de garip bir şey açtı mesela. Bunu da yaşayarak herhalde burada göreceğiz. Mesela ben de zaten turneler yapıyoruz yıllardır ama Türkiye'de de. Şimdi mesela yurt dışında yaptığımız işlerden ötürü burada Türkiye'de biz de Eylül'de başlayacağız. Hanımefendiyi de burada. Mesela Anadolu'ya gitme isteğim 3 ile 4 ile çarpmaya başladı. Yani dönelim bir an evvel ve biz Hatay'a gidelim, Mersin'e gidelim, Adana'ya gidelim. Harika. İşte Urfa'da, Şırnak'ta oynayalım falandayım ben. Şu anda bayağı öyle bir haldeyim. Orada neyle karşılaşacağız acaba? Yani biz burada burada kimseyi suçladığım için söylemiyorum bunu da. Şimdi Bir topluk var nihayetinde. Şu oldu biraz, şundan da oldu biraz. Böyle bir sadece İstanbul'un içine, ya tabii ki Türkiye'nin dört bir yerine hani turneler götüren, her yere giden, gezen tiyatrolarımız var. Ama durumu da var. Birazcık böyle bu işi İstanbul'un içine hapsettik durumu da var. Neden var? O da iyi bir şeyden kaynaklanıyor esasında. İnsanlar yani bir dert dinlemeye geliyorlar. Senin yaptığın herhangi bir sanatsal işin böyle yukarıdan perdeden bir yerden söylemiyorum ama sana en azından bir yol göstermesini istiyorlar. Belki o senin gösterdiğin yolu çok saçma bulacak. Oradan gitmeyecek. Aynen. Ama çözümün ne diye merak ediyor. Ve bunun karşılığında maalesef tekelleşmiş sinemada bulamıyor bunun karşılığını. Maalesef. Maalesef ki bulamıyor. Televizyon dizilerinde zaten bulamıyor. O yüzden de inanılmaz bir tiyatroya hücum var esasında. 2-3 senedir. Ben hemen
boş salona oynayan bir oyun seyretmedim diyebilirim yani. Aynen öyle. Böyle olunca tabii burada büyük bir sirkülasyon olunca biraz galiba buranın içine kapanıp fazla çıkma fırsatı bulamamış olabiliriz. Bu da iyi bir sebepten kaynaklanıyor. Ya bir de zamanlar da esasında. tabii şimdi oyuncu arkadaşlara da kızılamıyor. Herkesin programları çok yoğun. Evet, Herkesin aynen, şimdi biri aynen. bir yerde bir dizide oynadığı zaman o da yani 3 tane oyuncunun bir araya gelip bir şey, şimdi ben de kendi adıma şunu da itiraf edeyim. Ben de şu oyunu karımla yapmıyor olsaydım bu turne programını çıkarmak da çok kolay değildi. Yani ben bu başka oyun- bir dizide çalışan bir kadınla oynuyor olsaydım bunu, bir araya gelip bir şey yapma fikri çok da kolay olmazdı yani. Yani ben tek başıma yapmıyorsam benim Ya sen hiç o da olmaz. Seninki daha da işte. Senin çünkü dizi de senin acayip zamanını alıyor. Evet. Onu konuşacağız ayrıca. Peki o zaman bir şey daha. Şimdi en kritik yere geliyorum. Evet. Eğer 12 numaralı adamla ve turnelerle ilgili eklemek istediğim bir şey yoksa. Bu kadar. Şimdi Görüşürüz. bizim için aslında benim daha öncesinden mesele duhulüm var ama biz bir ayrıntıyı kaçırmışız. Evet. Şimdi oyun var ikinci katta. Adı da Aynen, Tezgah. Tezgaha geldik. Ben o oyunu okudum. Oluyor 2-3 Evet, yıldan aynen, fazla. aynen, Biz onu okuduk. Yani ulan neydi bu acaba falan diye. Şimdi oyunu yapıyorlar. Haki falan oynuyor üstelik. Aynen. Acayip de severim yani. Aynen. Kadrosu Çok da inanılmaz. iyiler yani. Evet, şimdi bunu konuşalım. Evet. Biz burada da yani bugün de şunu konuştuk sen gelmeden evvel. Aslında tezgah sebep oldu buna. Yani tezgah kebapta yaptığımız Bülent Şakrak'la tezgah geldi. Senin tezgah oyununun sebep olduğu bir şey var. Şimdi senden sonra her bölümü artık biz bu tür ikinci kat gibi misyoner sayılabilecek tiyatroları artık neler yaptıklarını yayınlamaya karar Süper, verdik. harika. Tezgah da bize bunun yolunu açıyor bugün. Harika. Tezgahla başlayalım. o zaman. Tezgahla başlıyoruz. Aynen. O yüzden aslında o yüzden de şu anda çok Harika. önemli bir şey oluyor yani. Harika. Tezgah evet bundan birkaç sene önce yazdığım bir oyundu. Hatta bir geçen geldiğimiz programda ya bu sene onu ikinci kat oynayacak diye de Evet, konuşmuştuk. Geçen hafta premierini yaptı. Valla benim için şöyle enteresan duygusu olan bir şey var. Yani işte ne bileyim kısa film yazıyorsun, orta metraj yazıyorsun ya da işte internet dizisi neyse vesaire sinema. Yazdığın bir şeyin her şeyi sonra senin kontrolünde oturup sen çektiğin zaman. Her şey sen yine kontrolünde devam ediyor ve bir sürprizi yok. İşte çalışmaya başladılar. Emre çağırdı işte hani provalara. Gelip bakmak ister misin, seyretmek ister misin diye. Ya dedim ki ben ne yaparsanız yapın ya da ben ne söylersem söyleyeyim benim hayal ettiğim gibi olmayacak zaten. İmkanı Evet, yok yani. yani. Aynen. Hani ya dedim ki ölü yazar muamelesi yapın bana. Dedim Shakespeare dedim provalara geliyor mu? Gelse adam ne taklalar atar. Bir de oraya git, buraya git. Sürekli ülke O öyle değildi ki diyor. şehir dolaş. Olacak iş değil yani. Dedim ki hani benim Shakespeare'den hani şanslı yanım gelip oyunu seyredebilirim mesela. Dedim ve geçen işte Perşembe günüydü yanlış hatırlamıyorsam. Premieri yapıldı. Gerçekten büyük bir heyecandı çünkü birkaç gün kala ben bir okusam mı acaba ya falan dedim. Hayır dedim okumayacağım da. Yani o 8 ay önce gönderdiğim şey neyse o orada bir... Yazdığını unutuyor değil mi insan? Unutuyor tabii ya. Okumak gerekiyor. Ulan acaba ben böyle bir şey yazmış mıydım? Bana çok büyük bir heyecanla oturdum. Tabii unuttuğum için beni de şaşırttı ki esasında böyle oyunun çok spoiler vermeden, sürprizini kaçırmadan böyle kaba bir tarafından anlatmam gerekirse esasında böyle bir işte şiddet, işte kadına ya da erkeğe şiddet, aldatma ve onun sonrasında verilen refleksler, bir şeyler, taciz falan filan bunların hepsi esasına baktığın zaman Türkiye'de sanat dünyası üzerinden tartışılıyor. Bunu oradan tartıştığımız zaman bence o 3. sayfa haberlerini atlamaya devam edeceğiz gibi geliyor bana. Buradan tartışmaya devam ettiğimiz zaman sadece sanatçıların başına bunlar geldiği zaman bunları konuştuğumuz ve öbür tarafı hiç görmediğimiz zaman biz 3. sayfa haberlerinde bunları görmeye, bunları yaşamaya devam edecekmişiz gibi geliyor. Oyun böyle bir açılışla başlıyor. Süper. Ve gerçekten de en zor kısmı. Böyle daldım izliyorum seni çünkü okuduğumu da hatırlamaya çalışıyorum şu anda. Evet. Okudum ya teksti. Aynen. O yüzden. Evet. Yani hiç yani şunu düşünebilirler seyredenler. Hani ya Türkiye'de son bir senedir şöyle olaylar oldu. Onun üzerine mi yazıldı gibi bir hissiyata kapılabilirler ama hayır işte. Hani dayım diye de programın sahibi şahidim. 3 sene önce yazılmış. Evet vardı yani. Yani belki işte bir sene önce 3 sonra seneden revizesi fazla da yapılmış olabilir bir... ya. Ben oyun atölyesindeydim 3 seneden fazla. Doğru 3-4 sene Ben olmuş bir şey. Ben 4 senedir 39 basamak oynuyorum.
Yani belki de işte zamanı şimdiymiş ki belki de tam Evet. doğru zamanda girmiş diyebiliriz oyun için belki de. Ne hissettin? Oyunu İnanılmaz başladın, heyecanlandım. seyrettin, bitti. Ya neyse. hiçbir şeye benzemiyor. Yani hani kendin çünkü kısa film çekerken işte montajında bilmem yani seni şaşırtacak bir şey yok. Bir sürpriz yok yani. En fazla kalıcı bir şeyi bu ne iyi olmuş falan diyebilirsin ama her şey senin kontrolünde. Büyük bir sürprizle karşılaşıyorsun. Sen oradasın yazar olarak ama aslında hiçbir önemin yok. Yok çünkü oyuncu 3. saniye atıyorum 15 sayfa unutabilir. Evet. Bir şey unutur ve 15 Aynen, sayfa aynen. atlarsın. Ondan sonra çıkıp da o oyundan sonra falan filan onların hepsini bir daha asla hayatımda yapma kararı aldım. Çünkü onu fark ettim. Lan dedim böyle bir şeyi unutsa 15 sayfa atlasalar oyunun çok önemli bir şeyi gider yani hani. Ya dedim ki ya bu ne enteresan bir şeymiş. Varsın ama aslında hiç önemli değilsin. Bu da bence insanın egosuna, varlığına çok iyi gelen bir duygu bana sorarsan Eyvallah. yani. Evet varsın ama hiçbir önemi yok ya. Bence çok keyifli bir duygu ama bütün oyuncu arkadaşları tebrik etmek istiyorum. Emre yani benim de tiyatro için çok İkinci önemli bir kasenin mekan. için de çok önemli özel bir yer, mekan evet. benim için. Avut oyunu ve Avut oyununun yönetmeni Emre. Şimdi benim yazar olduğum bir oyunu yönetiyor. aynı zamanda. Bence çok büyük bir keyif. Hepsinde eline sağlık. Tabii ki tiyatro olduğu için hani zamanla oturacak Evet. geyiğini de içinde barındırarak bence birkaç oyun sonra böyle çok güzel bir oyun olacakmış gibi geliyor ama yine benim yazdığım bir şey olduğu için çok da Merak ediyorum. Ben gidip seyredeceğim. sen gidip Ben gidip seyret yani, seyredeceğim. Çok aynen. merak ediyorum Aynen. tabii. Şimdi sen çok özel bir adamsın. Bir küçük Estağfurullah. ara vereceğiz. Sen özel bir adamsın. Biz böyle senin gibi özel adamlara ayırdığımız bir köşemiz var programın içinde. En az senin kadar değerli, kafaya üretimi, dolaşmayı, yardımı takmış bir tane Seyyah Mehmet var, berber. Geziyor, bir küçük videomuz var onunla ilgili. Tamam. Onu seyredeceğiz, sonra döneceğiz. Tamam. Tamam, eyvallah. Hiç emeğinizi bir tebessümle takas ettiğiniz oldu mu? Ya da insanların ne kadar iyi olduklarını görebilmek için şehir şehir, diyar diyar gezmeyi düşündünüz mü? Evsiz insanları, yoksulları, göçmen yurdunda kalanları, yatağa mahkum olanları arayıp bulan ve onları sadece bir tebessüm karşılığında tıraş eden seyyar berber Mehmet Tekin'den bahsetmek istiyorum. Motosikletine tıraş takımlarını alarak Türkiye'nin her yerini tek kuruş kazanmadan gezen biri o. Çok eski bir geleneğin de temsilcisi kendisi. Mesleğini sadece iyilik karşılığında icra eden biri. Ayrıca zanaatında da çok başarılı biri Berber Mehmet. Tıraş edeceği kişilere nasıl görünmek istediklerini soruyor. Bu sıradan bir berber sorusundan çok daha fazlası aslında. Kendini nasıl görmek istersin? Tıraş ettiği insanlara kendilerini aynada görmek istedikleri en yakın görünümü veriyor. Gittiği her yerde kendini çok sevdiriyor seyyah berber. Sokak ortasında, kaldırımda, köy meydanında, bazen taburede, bazen ayakta insanların kendilerini daha iyi hissedecekleri, daha çok sevecekleri saç modellerini veriyor onlara. İnsanların kendilerini sevmesini sağlamak, bir insanın yapabileceği en zor şeylerden biridir. Sevdiğiniz bir işi yaparsanız, bir gün bile çalışmış sayılmazsınız diyor Confucius. Günümüzde şartlar o kadar da kolay değil belki ama icra ettiğiniz sanattan, ortaya koyduğunuz zanaattan bambaşka güzellikler çıkartabiliyorsunuz. Amacınız hayata değer katmaksa, unutulmuş bir gülümsemeyi ortaya çıkarmaksa, çalışmaktan çok daha fazlasını yaptığınızı anlarsınız. Eyvallah. Evet, seyyah Mehmet'imiz. Böyle de bir insan kendisi. Eksik olmayasıcalardan. Çok seviyorum bunları. Biz de böyle insanlara işte acık yer ayırmaya çalışıyoruz. Çok da güzel bir şey yapıyorsunuz. Evet, farkına varalım, yardım edelim. Belki Aynen. biri görür Ya bir onlar yerde. harika şeyler yapıyorlar çünkü. Bir şekilde kenarından, köşesinden bunun Evet. duyulması da harika bir şey zaten. Çok Aynen öyle. Biri gidip bir boynuna sarılsa helal olsun dese bir şey olur ona da. Aynen. Bir mutlu olur. Aynen. Bence aferin demek iyi bir şey yani. Ya, aferin. Barış Manço, Aferin demeyelim de. işte aferinden kastım kötü niyetli bir şey değil ya yani. Biliyorum işte. Helal olsun. Helal olsun ya, helal olsun. Aynen, Doğru, helal aynen, olsun helal biri olsun. dese Aynen. onun da başka bir motivasyonu olur. Aynen. Yani. Motive etmek insanları, Anladım. birbirinizi sevin falan. Aynen. Barış Manço biz çocukken, Allah rahmet eylesin, o adam olacak çocuğu falan yaparken bak hiç unutmuyorum biliyor musun? Selam verme alışkanlığım Barış Manço'dandır benim. Yemin ediyorum bak. Bir de öyle bir tipim ben yani. Ben oğlum Mehmet Günsur çok iyi insan dediler diye onun reklamında oynadığı şampuanı kullanıyorum 10 senedir yani. Benim böyle takıntılarım var.
Valla Barış Manço bir programda hiç unutmuyorum demişti ki nöbet tutan polislere, askerlere falan selam verin çocuklar demişti. İyi hissederler. Soğukta bekliyorlar, sıcakta bekliyorlar. Yani Bir şey oluyor. Yapın bunu demişlerdi. O gün bugündür önüme gelene selam veririm gerçekten. Ne güzel. Bir de herkese 10 puan verirdi. 10 puan, 10 puan, 10 puan. Şimdiki çocuklardan puan kırıyorlar. Benim evet ya. Benim okul hayatım boyunca da 10 Tövbe puan aldığım estağfurullah. tek adam ya. Aynen ya. Aynen. Yine sosyal içerikte altı çizili bir Yine laf ettim. alttan şey yapamadım, Yutkundum, dayanamadım. Konuşamadım. Pekala devam ediyorum. Evet. Müsaadenle. Lütfen. Filmlerimiz. Gittin ödüller bitmedin ki 10 parmağında 10 marifet. Filmler var bir de. Evet, yine geçen sefer de konuşmuştuk. O zaman Suma'yı yeni bitirmiştik. Geçen sefer unut artık. Bu yeni bir şey ya. Yeni bir program. Delirttin beni ya. Tamam, pardon. Oğlum çocuğum oldu geçen sefer çocuk Geçen- yoktu bende. Nasıl yoktu, vardı yine. Her zaman. Vardı da bu kadar çocuk değildi yani. Valla bizim işte hayal ettiğimiz bir şey. 4 tane kısa filmden oluşan bir tane uzun metraj film çekmek ve ilk sinema filmini de hayata geçirmek. Neyse buradan sinemaya bağlanıp sosyal içerikli mesajları ver. Şu anda bu en çok verilmesi gereken dönem. Yemin ediyorum. Ver. Neyse. Bir de sen konuş yani gerçekten. Çünkü ben konuşursam çok kötü şeyler söylerim ya. Ya buraya kadar doluyum. Ben de çok doluyum. Bir de boyum kısa olduğu için ben çabuk doluyorum. Valla benim senden biraz daha uzun, ben de doldum. Evet. Valla neyse. 4 kısa filmden oluşan bir sinema filmi. Bunların bir tanesini bitirmiştik. Suma'yı. Evet. Ayrıca ayrı ayrı kısa film olarak da festivallere gönderme kararımızı da uygulamaya devam ediyoruz. Suma bize çok güzel ödüller getirdi yurt dışında. Bir yön ödül aldım gerçekten. Bayağı çok güzel ödüller aldı. Bizi de çok güzel motive etti. Şimdi Su'yu bitirdik. Su'nun festival yolculuğu başlayacak önümüzdeki aydan itibaren. Ufak tefek bazı teknik şeyleriyle uğraşıyoruz. İkinci film de bitti. Ve Allah nasip ederse Mayıs'ta 3 mü? 3. film, çok önemli bir ustayla inşallah çalışacağız. Ben filmde. hangisinde oynayacağım? Seni sonuncuda oynatmayı düşünüyorum. Sonuncuda ben çünkü zaten bir az solist gibi. Az solist gibi seni en son Son çıkarmayı. filmde de olmam en doğru son, olan en olur son yani. çıkarmayı Bir düşünüyorum. ustayla seni. çalışacağız derken ben şeyi yemiş olmayayım. Yok, Evet. onu şimdi ben de söylemeyeyim zaten. İsmi söylemeyeceğim Evet, ama tamam evet. söyleme tabii ki. Yani evet ama diyeceğimiz biri. gerçekleşirse ne güzel yani gerçekten. Ya kendi adıma, benim adıma diyeceğim bir şey yani. Süper. Şu an Bizde de kandırma, şu anda- kandırma aşamasındayız kendisine. Bizde de şu anda bir konuk var konuştuğumuz. Biz de onu getirebilirsek buraya. O bize de diyecekler, biz de kandırma aşamasındayız. Benden mi bahsediyorsun? Evet. Benden bahsediyorsun dedik. Yani inşallah film Ocak ayında, önümüzdeki sene Ocak ayında 4 kısa filmde bitecek ve ilk sinema filmimizi bitirmiş olacağız. Uzun metraj. Uzun metrajı. Ama bunu sinemalarda gösterir miyiz? Şu an çok emin değilim yani. Evlerde mısır ikram ederek istersen biz yaparız. Sinemalarda yani Ne mısırmış arkadaş ya. Vallahi billahi. Vallahi ya. billahi Hayatı ya. Mısır Vallahi tarihi billahi. boyunca bu kadar önemli Bu kadar olmamıştır önemli yani. olmamıştır herhalde yani. Neyse, herkes mısırının peşinde diyelim. Aynen. Evet ya. Mısırımızın Tabii peşindeyiz. mısırınız bol olsun. Mısırınız bol olsun. Eyvallah. Neler yaptık neyse. Gerilmeden Bitirdik. yapmayalım. Aynen. Pekala. Şimdi var peki. Senin bizim çok kıymetli, ikimiz için de çok önemli biri o. Çok sevdiğimizi cümle alem de biliyor. Ali Atay'la bir filmimiz geliyor. Evet. Ali Atay bana siz filmde çalışmaya başladığınız zaman keşke ben Erkan'la nişanlı olsaydım falan gibi telefonlar açıyordu. Bunu da buradan söylemek istiyorum. O da Ya ben gelecek. de düğünde çok belli ettim galiba. Evet, siz çok belli ettiniz. İlişkinizi çok belli ettiniz. İlişkimizi çok mu belli ettik? Hani Ettiniz. üzülürsün de üzülürüm. Evet. Siz Ama
Ya Ali ile Allah'tan Hasan'ın kız da, düğününde, kız da evet. bizim de. Yani Kız da bizim, oğlan o da bizim, farkında, susuyor çocuk. Oğlan da Kızcağız. bizim, kız da bizim olduğu için o yüzden Aynen. sıkıntı yok yani. Aynen. Biz Vallahi- yaşımız ve çocuğumuz olduğu için daha ağır başlı oluyor. Evet yani. sizi yok ya siz kameralara denk gelmemişsiniz. Evet ya. Hakikaten. Şansınıza ya. Hakikaten ha. olan bana olmuş yine. Ama bak bugüne kadar da ben nerede her yerde salyalar saçarak bir göbek atma hali ikimizin vardı. Ya evet ikimizin vardı. İyi oldu Sen bu ya. sefer nasıl kendini kadrajdan kurtardın da ihale bir tek bana kaldı onu Bilmiyorum. anlamadım ben. Bilmiyorum. Neyse. Kalabalıkta kaynadı. Neyse. Şans yaver. Herhalde. Sen Herhalde. biliyorsun değil mi orada şey vardı, Ceyda'yı sahneden kovdu falan diye de haber yaptılar. O neydi o? Ya Ben açıklar ben mısın bunu açıklayayım mı gerçekten Evet, bunu? lütfen, evet. Mevzu ne biliyor musun? Ben tuvalete gidiyorum. Tuvalete giderken de Ceyda'ya diyorum ki ben tuvalete gidiyorum diyorum. Böyle tuvalete gidiyorum deyince bu hareketim biraz böyle sert oluyor benim. Yekta abi de Yekta Kopan kulakları çınlasın. Orada arkamdan bu geyiği yapmıyor. Tuvalete hep böyle sert mi gider? Ben tuvalete gidiyorum. Çakçışım geldi falan mı yapar falan gibi bir şey yapıyor. Bunlar da Ebru, işte Ceyda, Meyda hepsi orada kahkahalarla buna gülüyorlar. Yekta Kopan'ın Bülent Çakrak taklidine. Anladın mı? Ama sonra bu orada biri işte gezerken herkesin bir ara vardı ya akrabaların ellerinde Evet, telefonlar. evet. Yekta Kopan'da bir Bülent Çakrak taklidi yapıyor benim arkamdan. Evet. Bunlar orada gülüp eğlenirken akrabaların da ellerinde telefonlar var. Bu görüntü oraya yansıyor. Sonra gazeteci arkadaşlar da bu yanlış anlaşılmadan ötürü bir haber yapıyorlar. Diyorlar ki Tamer Levent kavga çıktı, Ceyda Düvenci'yi sahneden kovdu falan gibi bir durum. Tamer abi Ya yine- düğünde yok. Yine her şey özetle senin yüzünden oldu diyebilir miyiz? Evet ya. ben o Sen sırada mesela sert tavrın. ben o sırada çiş yapıyorum. Evet, Öyle anladım, düşün yani. O kadar meseleye dahil değilim yani. Öyle bir şey oldu. Bu arada düğünü de konuştuk ya burada. Evet. Bütün magazin işte burada ve zam. En merak edilen olayları açıkladık. Evet Ali ile bir film çektik. Ali ile filminizi konuşsaydık keşke. Ali'nin düğününü konuştuk Evet ya. Ali Evet. ile film çektik bir tane. Evet. Ya bir de Ali ya benim çok uzun süredir böyle çalışmayı hayal ettiğim ama bir türlü denk gelemediğim birisiydi Evet. sektörün içinde. Evet. Sonra bu filmin senaryosu geldi. Enteresan bir olay. Tarihte bununla ilgili, bu mevzuyla ilgili 3 farklı iddiası olan bir mevzu ve biz bunu sinemanın işine en yarayan, bunun içinde savaşın ne kadar saçma bir şey olduğunu, bu göçmen sorununun hala geçmişten bugüne neler yaşattığını insanlara anlatan çok sinir bozucu, komik. Çok güzel görünüyor. Komik, bir yandan da böyle insanları tokatlayacak bir şey olması için uğraştık. İnşallah da az da bir şey kaldı. 15 Evet. Mart gösterimi var. Maşallah. İzle. Şebnem de var. Şebnem de var. zaten enerjisi çok acayip. Şebnem çok tatlı zaten bir- yani biz onunla keşke iyi bir şey olsa da öyle bir araya gelsek diye yıllarca bekleyip sonra galiba doğru yerde, Yaşasın. doğru zamanda buluştuk onunla. Yaşasın. Ali ile çalışmak zaten yani Ayrıca eğlenceli ve iyi ayrıca insanlar. eğlenceli. O yüzden inşallah güzel bir şey yapmışızdır yani. Az kaldı göreceğiz. Ya Ali ile de mesela düğünden sonra da ne güzel aile olduk, ne tatlı olduk falan gibi böyle bir konuşma yaptık da aslında bakarsan. Aile olduğumuz için aynı zamanda işe de yansıyor. İşte de Aynen. beraber olunca çok konforlu bir hal alıyor ya. Yani. O yüzden bak duygusallaştım yine. Baharatı uzatsana. Buralarda şey giriyor musun müzik? Tabii. Burada bağlama çalıyor. Altta hep bağlama var. Ding dong ding da da da. Bak müziği de yaptım. Ben biraz baharat seviyorum. Ya ben şimdi midesi şey yapmayan olur, bir şey olur. Bunları kendimiz yapıyoruz oğlum. Ha, o zaman vermeyeceğiz. at gönder yapma. gelsin. Rahat Ya ol. sen böyle bir program yapıyorsun. Nasıl bir programda kokoreç olmaz? Kokoreç yok. Ya dükkanın Gülme. konseptinde yok. Anlatmak istiyorum. Niye nasıl Anlat. dükkanın konseptinde olmaz ya? Ya kebap burası Bu ya yanımda mesela. görmüş olduğunuz bir işte ne programı diyebiliriz buna? Ocakbaşı programı. Buna mı? Ocakbaşı programı. Aslında bu tezgaha geldik. Kebapçıda yapılan çok Evet. entelektüel bir sohbet. Aynen. Ve gerçekten programda kokoreç kullanmadığını duydukça şaşkınlık içerisinde kalıyorum. Çünkü mesela bazı insanlar şehir dışına gittiği zaman telefonunda şeye bakar. İşte oranın ne bileyim tarihi mekanı neresidir? İşte oranın en iyi spa otelleri nerededir? İşte hangi meydana gidilir falan. Onlara bakarsınız değil mi? Bir şehir dışı, yurt dışı bir yere gittiğiniz zaman. Benim gençliğim Google'dan 7/24 açık kokoreççi aramakla geçti.
Bu yanımda görmüş olduğunuz programın sunucusu yüzünden. Küçüktü, o gidiyordu. Evet, ben gidiyordum. gidiyordu. Ne yapacaksın? Ailenin O en gidiyordu. küçüğünün olmasının verdiği şeyler işte. Kokoreç çalmaya Kokoreç gidiyordu. çalmaya gidiyordu. Ama senin düğününde de Getirdi. Onu Getirdi. yine getirdim. Düğünümde de getirdim. düğünde de sabah karşı Şahit. kokoreçi getirdi. Cansu gel. Bir sürü bak Cansu orada. Cansu çek. Karısı da geldi. Karısı- Çağdaş da burada. Burada Ça- bir sürü insan var. Evet. Onları da arada görün oğlum. Şey yapın. Hanımıyla geldi. Hanımıyla geldim o kokoreç şeyinde. O da bizim gelin. Gözümün Evet, önünden, getirdi. gözümün önünden ayrılamaz ona. Getirdi diye. Aa, Getirdi desin diye. o da bilin yani. Vay anasını arkadaş. Kokoreç meselesini de söyledin ya. Evet, Helal olsun. filmlerden açılmışken, bahsedilmişken Evet. 22 Şubat'ta da Sibel filmi giriyor vizyona. Ha, evet o da Evet, çok önemli. O giriyor. O da yine çok güzel sayesinde vallahi benim ülkeler gördüm, festivaller Evet. gezdim. Festival coşkusu gerçekte dünyada nasıl biraz ona şahit oldum. Çünkü Locarno'da gördüğüm şey festivalse diğerlerine Biz burada ne yapıyoruz? ne yapıyoruz? Anladım. Oldum çünkü inanılmaz bir duygu o yani. Ya şey çok acayip. Açık havaya bir büyük dev perde kurarsan burada da insanlar oturur seyreder. Hiçbir itirazım Kesin. yok ki Locarno öyle bir yer işte açık hava sinemasının olduğu ve filmlerin orada seyredildiği bir yer. Sonra bizim Sibel filminin kapalı bir salonda gerçekleştirileceğini öğrendim. Ben üzüldüm. Tüh ya biz de keşke şurada gösterirse. 2000 kişi Locarno'da kapalı salonda 2000 kişi filmi izlemeye geldi. Benim için inanılmaz hayatımda böyle hissettiğim en garip duyguydu diyebilirim. Vay canına ya. Ve filmin sonunda böyle bir 80 yaşlarında oralı bir kadın gelip Damla'ya sarılarak ağladı. Bu da herhalde böyle ödüllerden, bir şeylerden çok daha Önemli olan evet. çok daha garip bir şey. İnanılmaz bir Damla Sönmez performansı var filmde. Çok O yüzden yetenekli 22 köpek zaten. Şubat'ta kaçırmayın derim yani. Eyvallah. 22 Sibel Şubat. filmini. Evet. 22 Şubat. Bizim yayınımız 22 Şubat. olduğunda o Geçti mi? başlamış olacak. O zaman O hadi lan. Devam ediyor. Vizyonda olacak. yani vizyonda olur herhalde. Aynen. Bilmiyorum ki biliyorsun çok Biz bu fazla arada Berkay vizyon Bey, şansı şeylerimizi bulunamıyor. alabilir miyiz? Kebaplarımızı. Ben de çok değiştim, çok geliştirdim Evet, kendimi. ben de Şimdi görüyorum. sana kokoreç yaptırmıyorum. Evet. Şimdi Aynen. Ya bunu Neler? bir de çok böyle garip bir şeymiş gibi niye her program yaptırıyorsun? Çekeceksin şişe çıt 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 işte yapacaksın. öyle değil. işte. Ben Nasıl göreceğim öyle? şimdi Gel, seni. gel. Bunun bir ton şekli şemali artistliği Ya var oğlum. tamam da yıllarımızı verdik. Anlatıyorlar. Ayrı Bülent konu. Şakrak yazayım mı etten? Salak. TC Bülent Çakrak falan. Bak şimdi. 3 parmak. Üç parmağımızı suyu 3 alıyoruz. parmak ve tek parmak kuralı var bunda. Şermin Evet. Yaşar konuktu. Ne dedi biliyor musun? Ben işaret parmağımı kullanacağım. Bu kebabın adı da işaret kebabı olacak dedi. Biz çok eğlendik. Bakacağım. Sen yoktun. Ben yok. Bu 3 parmağı bandırıp şöyle yapıyorsun avcı. Tamam abi bu işte ya. Bu. Anladın mı? Yıllarımızı Et verdiğimiz şey yapışmasın işte. diye. ya. Ben Hadi. kendi etimi aldım bak. Hadi abiciğim. Evet. Bunu buradan takıyorsun. Hı hı. 5 santim aşağıya. Ben daha... Oğlum kıllık yapma. Adamlar bunu Abi ya. bunu şey yapmışlar, öğrenmişler. Ya 5 ben- santim. Olur mu? Sonra bunu bak kullanmıyorum bunu. Niye Bu kullanmayacağım olmayacak. onu? Yapışmıyormuş o zaman. Nasıl Öyle diyorlar. Gerçi yapışmıyor? herkes de yaptı. Ya biliyor musun? herkes atıyor sen. Parmağı. Evet evet. Bana da artistik Atıyor gibi geliyor. demeyeyim de artistik var. Bunun et nasıl durmaz Aynen. orada ya. Ustalar hep artistik yapıyorlar. Yenecek et şişte durur. Bak şimdi. Bak. Anladın mı? Hiç ben sana da bakmıyorum görüyorsun. Nasıl bakmıyorsun? Şimdi kafanı çevirdin. Sana Sen bakmadım. de pis bir insan Sana mısın? bakmadığımı söylemek için. Ya baktığında yani Ama bir şey söyleme söyleyeceğim. bari. Biz buna yıllarımızı verdik. Biz şu an niye bunu yeni görmüşüz gibi davranıyoruz buna? Yaptın hakikaten. Evet. Bunda bir şey yok ki. Bu Urfa şöyle biraz böyle toperlek oluyor. Ötekinde böyle baskılı şey yapıyorlar. Hı Basık. hı. Evet Adana. Yatık oluyor Adana'da. Evet Adana. Ötekinde niyeyse Adana dememem gerekiyormuş gibi. Adana reklama mı giriyor Adana? Ne bileyim abi. Mevzu bu. Hı. Benimki hazır hocam. Hocam benimki de hazır. Ellerinize sağlık. Ocağa gönderelim. Bunu nasıl yapamadılar ya? Kim yapamadı bunu? Hazal yapamadı. Hazal biliyor musun? yapamadı ya. 1000 tane yemek programının şeylerine ya. gitti, kurslarına gitti. Kurslarına gitti, Bir de yapamadı. geçen gün de beni tehdit etti. Onu Düğünün kullanma onu diye mi Düğünün o? ertesi günü tehdit ya. Düğünün ertesi günü tehdit etti ya. Her programda benim adımı geçiriyorsun, beceriksizliğimi söylüyorsun. Bana yapma falan filan diye bir ton laf etti. Ya. Yeni gelin biz şu anda ona Evet, ben de çok üstüne anlayışla gitmemeye gayret davranmamız ediyorum o gerekiyor. yüzden. Canlar. Evet. Ben salatamı da hazırladım. Ben de Etler de hazırladım. ocağa gidiyor şimdi. Ben de hazırladım. Peki, filmlerimizi konuştuk. Şimdi gelelim bu ara yani en demek doğru mu ama televizyonda gerçekten şu anda izlenebilirliği en yüksek olan ve
Gerçekten de çok iyi giden kadrosuyla madrosuyla acayip bir işin içindesiniz. Çukur çok iyi gidiyor. Ne diyeceksin Çukur'la ilgili? Yani Çukur iyi gidiyor çünkü böyle sanki seçilmiş insanları bulup yani kadroya yeni dahil olan ne bileyim bir iki bölüm konuk giren çıkan teknik ekibi, Evet. yapım grubu her şeyle böyle sanki seçilmiş özel insanların geldiği, kısa süreli gelenlerin bile yine öyle geldiği, teknik ekibin bile sanki böyle bir garip insanlık testinden geçirilip de alınmış gibi inanılmaz güzel ortamının olduğu bir set. O yüzden de set çok eğlenceli gidiyor. Set çok keyifli gidiyor. O yüzden de içinde bulunurken iyi gidiyor. Ama genel anlamda hani dizi olarak soruyorsan başka bir şeyler anlatırım tabii ki yani. Anlatmak istiyorsan biz dinleriz. Keyifle. Yani çok sert bir laf mı olacak bilmiyorum ama yani bunu da şimdi burada senin yanında konuşmayacaksam belki de Eyvallah. bir daha hiçbir zaman konuşma fırsatı bulamayacağım ama dürüst olmamız gerekiyorsa Türkiye'de televizyon dizilerinde yayınlanan bir diziyi oyuncu beğeniyorsa büyük ihtimal ya yalan söylüyordur ya da cahildir. Bu böyledir. Dünyanın hiçbir yerinde haftada 140 dakika dizi falan olmaz. Olmaz abi. Böyle bir şey olmaz. Ben hatırlıyorum bundan birkaç sene önce 90 dakika dizi mi olur? Hayır diye elimizde böyle 90 yazılı Aynen. şeylerle oyuncuların protesto yaptığını, Evet. sonra onları kenara koyup 140 dakikaya gitmeye başladık. Bu devam ettirilebilir, sürdürülebilir bir şey değil. Bununla bir işi sürekli kaliteli bir düzeyde tutmak, sürekli kaliteli yazmak, karakter devamlılığını hem yazan hem oynayan için tutturmak hemen hemen değil, imkansız olan bir Evet. şey. O yüzden de gerçekten çok büyük bir enerjiyle, çok yüksek bir enerjiyle başlayıp böyle bir iyi 13, 15, 20 bölüm çekiyorsan ondan sonra ara finalleri iyi çekmeye kalıyor işin devam edebilmesi için. Onları da iyi çekersen iş devam ediyor. Ama bizler bu işlerin iyi ve kaliteli olduğu iddiasında bulunamayız. Çünkü bunlar her hafta bu koşuşturmacayla herhangi bir şekilde bir süzgeçten geçme şansına sahip şeyler değiller. Yani adamlar neden abi yani hiç mi bu işlerden anlamıyorlar da neden o zaman bir sezonda sana 20 dakika 30 dakika üzerinden 10 bölüm çekip veriyor. Yani onların mı hiçbirisi anlamıyor? Ama tabii ne oluyor? Bazen bazı şeyleri hızlandırarak sonuna çabuk varırsın. Evet. Hızlandırırsın, sonuna çabuk gidersin. Şu anda da durum budur. Dizi piyasasında her şey inanılmaz hızlanmış durumda. Evet. Ve sona gidiliyor yani. Haftada 140 dakika Evet. işliyor ve çok güzel bir şekilde uçurumdan yuvarlanarak gidiyor. Ama Allah'tan yani yine buradan alarak söyleyelim ama Allah'tan bu işin internete taşınması noktasında bu iş çok iyi bir yere geldi. Dijital platformlar var. Yurt dışındaki dijital platformda ne onu söylemedim ben. Olsun. Platform. Dil sürüşler o şeyden. aynen. Kimyon kaçtıysa burnuna dijital platformların Türkiye'ye sağlam ve ciddi girişler yapıyor olması Çok söz güzel işler konusu. yapılmaya başladı. Söz konusu. O yüzden de zaten bütün oyuncuların, yönetmenlerin, yazarların buraya yükseldiğini, buraya heveslendiğini, buraya arzu ettiğini zaten görüyoruz. Bütün iyi oyuncular, bütün iyi yönetmenler, bütün iyi yazarlar, bütün enerjilerini buraya yönlendirmeye bu hızla devam ederlerse zaten televizyonda da böyle eli yüzü düzgün iş seyretme imkanımız hepten azalacaktır ve bir şekilde ya da kendini bu azalma olumlu bir yerde dönecek. Ya da televizyonda da nitelikli işler Evet. yapılmaya Aynen. ve insani şartlarda çalışılmaya başlanacak. Aynen öyle. Bu bir avantaja dönecek inşallah. Aynen Ben de öyle. umutluyum canım. Ben umutluyum. Kötü olacağını düşünmüyorum. Hayır yani. bunun şöyle bir yararı oldu. Bu hani böyle oldu da her şey kötü mü oldu? Her şey kötü olmadı. Hayır bu sayede sektör büyüdü. Şimdi onun o bölünmeleri doğru yere, doğru enerjiyle kanalize edilirse görüyoruz işte yani
hem coğrafi konumumuzdan kaynaklı, hikaye anlatabilme malzemelerimizden kaynaklı, hem görsel kuvvetimizden kaynaklı bu işi tüm dünyaya, ama bak pembe dizi mantığıyla modası geçecek bir şeyden bahsetmiyorum. Yani bugünkü Türk dizilerinin yurt dışına satışı bundan bizim 15 sene önce seyrettiğimiz Brezilya dizilerine denktir. Doğru. Orada da bunu alıyorlar işte Doğru, 140 doğru, dakikayı doğru. 3'e bölüyorlar, 5'e bölüyorlar, her gün dayıyorlar. Öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Daha kaliteli, daha gerçekten dünyayı yönlendirebilecek ya da kendine hayran bıraktırabilecek güzel işlerin çıkabileceğine inanıyorum bu büyümüş sektörün içinden. Eyvallah. Belki de doğal süreçten geçiyoruz. Gelişmek belki de bu sektörle Aynen. ilgili böyle bir şey. Aynen. Hızlı büyüme. Biz de öğreniyoruz. Ergenlik gibi o işte. Aynen. Şimdi müsaaden olursa bu kitapları imzalamanı rica edeceğim. Bizim salata kısmı eldivenlerden kurtulabilirsin. Ben belki. eldivensiz kitap imzalamıyorum. Ha, bak o da değişik bir yol. Ben ekip arkadaşlarım biz Tabii ki 5 seve seve. kişilik bir ekibiz. 5 kişilik ekipte en son tabii yeğenine ayrı bir cebimden dolma kalem çıkardım farkındaysan. Yani hep dolma kalemi taşırım. Yıllarımı dolma kaleme verdim. Evet. Şimdi Birincisini Berkay için alalım. Berkay Bey, görüntü yönetmenimiz, her şeyimizi yapan arkadaşımız o bizim. Berkay yapıyor. Montaj falan da ona göre imzalı. Heh. Neler yazıyor ben size bizi çeken. hiç mi dolma kalem kullanmadım acaba hayatımda, onu düşünüyorum şimdi Berkay'a. Berkay'a. Evet. Şimdi Emrah'a. Emrah çok aşık biri. Çok duygu yüklü bir çocuk. Aslında böyle sesi falan yapıyor. O da kameralarla çok haşır neşir ama biz onu aşık kimliğiyle tanıdık. Çok sevgi yüklü biri o. O zaman Aşık Emrah'a da Kızlardan bir çiçek tane. alıyor. O kadar. Biri. Çok şanslıymış. Evet. Kaçır, Adem var. evlenme teklif ederse kabul et. Adem var. Adem de bu programın işleyişiyle ilgili. Ajans tarafında benim elim ayağım çok bazen evet sinkaflı konuştuğum biri. Telefonda falan. Onu da tanıtımını yapayım. Ama dünya Adem'e, isim elimize, kardeşim. ayağımıza. Evet. Elimize ayağımıza. Sevgilimle dedim. Evet. Ali Can'ımız var. Ali Can tiyatrocu, oyun var şu anda. O yüzden bugün burada olamadı ama çok üzgün senin bölümüne gelemediği için. Ali Can 39 basamaktaki Ali Can aynı zamanda. Ha, o zaman Evet. iyi oyunlar, sevgiler Çok güzel. Alican. Ve son olarak ekip liderimiz ve bu prodüksiyonun sahibi çok değerli Okan Ali Şakrak var. Değerli o çocuğum dayısından şey yapar. Ona bakmayayım mı? Aslansın. Ay, ağlar ağlar yazarım ben. Programı kapatabilir misiniz? Eyvallah. Eyvallah. Onu ben böyle bunu yapmak zorundayım. Sağ ol. Eksik olma. Bir tane daha şeyimiz var. Daha bitirmedik. Finale gidiyoruz. Senin söylemek istediğin bir şey var mı ekstra olarak? Benim şu şeyimizle, emanetimizi de alabilir miyim arkadaşlar? Evet. Emanete verin. 2 tane var. Önce zarfı rica edeyim. Zarfla ilgili önce bir açıklama yapmam lazım. Bu Erkan'ın da haberi olsun da herkesin haberi olsun. Bizim çok dirsek temasımız olan Kaço bir dernek. Kanserli Kaço Kanserli Çocuklar Çocuklara Vakfı. Umut Vakfı. Umut Biz Vakfı. onları çok seviyoruz. Onlar da bizi çok seviyorlar. Eksik olmasınlar. Onlar şimdi bu başlattılar. 15 Şubat önümüzde. Biz bunu geçmiş olacağız bu program yayınlandığında ama olsun yine de duymakta bir sakınca yok. Onlar buna dikkat çekmek için hani meme kanserinde kırmızı kurdele vardı falan gibi. Bu her şey bunun içinde var. Sen de göreceksin. Tamam. Onlar da böyle bir sarı kampanyası başlattılar. Harika. Biz 15 Şubat'la bunu sınırlandırmayabiliriz bence. Hayır, ne zaman sarı giysek onlar bizim aklımıza gelebilir. Ve biz bu programda da aslına bakarsan bir parça şöyle bir şey yapıyoruz. Doğum günlerimiz var, düğünlerimiz var, derneklerimiz var. İnsanın birbirine hediye alma ihtiyacı var. Bu dernekler gerçekten hedefe ulaşan dernekler. Bu hediyeler oralara yapılabilir bu hediyeler. Bunu derken bu kaçuğun bu emanetini sana gönderdiler. Bunu sana teslim edeceğim. Çok teşekkür 15 ediyorum. Şubat'ta da hepsine. eğer sosyal Ne tatlılar. medyadan onlarla ilgili bir şey yaparsan harika olur. Ben de. Ama biz de bunu Ne feyz alan bir güzeller. program olduğumuz için senin adına Vay. Melisa'nın da dayısı olduğun için Evet, gene çok bir güzel. Can Bir Umut Derneği'ne, Serebral Palsili Çocuklar Derneği'ne senin adına bir bağış yaptık. Bize Evet, konuk çok olduğun güzelsiniz. için. Bu da onun belgesi. Rakamını teşekkür biz sana ederim. sonra söyleriz. Burada söylemiyoruz çünkü. Tamam, tabii ki. Bunu da kabul edersen Çok teşekkür çok ediyorum. seviniriz. İyi ki geldin.
Yine yap yine gelirim. Bir sonraki pilavcıda inşallah. Hiç fark etmez. Senin olduğunu her yere gelirim. Eyvallah. Çok güzel oldu. Program bizim. Yanlış anlaşılmasın. Aynen öyle. Eve geldi. Eve geldi. Evet. Kestik. Teşekkürler herkese.